1940'lı yıllarda uçak seyahatinin nasıl yapıldığını hiç düşünmüş müydünüz? Gelin Ankara'dan Londra'ya yapılan bir uçak seyahatine birlikte şahit olalım. Evet, üniversitede öğrenciyken bir sahafı ziyaret ettiğimde yerde şu kitapları bulmuştum. Ahmet Emin Yalman'ın Dünyadan Haberler adlı kitabı. Burada yeni hava seyahatlerinin notları diye bir alt başlık var kitaplarda. Zaten benim ilgimi çeken de bu alt başlık ve bu uçak olmuştu. Şöyle kitabı karıştırdığımda Ahmet Emin Yalman'ın 1944'te yaptığı hava seyahatlerini hatıra olarak burada yazdığını gördüm. Tabii çok ilgimi çekti bir havacılık öğrencisi olarak. O dönemlerde yani sivil havacılığın daha tam başlamadığı yıllarda sivil uçuşların nasıl olduğunu gerçekten çok merak ediyorduk. Zor olduğunu biliyorduk ama tam anlamıyla nasıl olduğunu ben bilmiyordum. Bu kitaplarla onu öğrenmiş oldum. Bu ilk cildinin kapağı yoktu. O yüzden bunu ben bir kırtasiyede şu şekilde ciltlettim. İkinci cildin de kapağı var. Fakat biraz yıpranmış bir halde tabii ki. 80 yıllık kitap olacak o kadar. Kitap meselesini çok fazla uzatmayalım. Direkt bu seyahate geçeceğim. Ahmet Emin Yalman 3 arkadaşla beraber Londra'ya gidiyor burada. O Londra'ya gidişte tabii öyle hemen uçağa atlayıp Londra'ya varmak gibi olmuyor. Günümüzde biliyorsunuz hemen Ankara'dan, İstanbul'dan ya da diğer birkaç ilimizden daha Avrupa'daki pek çok noktaya direkt uçuş yapılabiliyor. Fakat o zamanlar 1940'lı yıllarda hem uçuş direkt olmuyor hem de uçaklar biraz bildiğimiz uçaklardan farklı. Evet, Ahmet Emin Yalman arkadaşlarıyla beraber Ankara'daki havalimanına gidiyorlar ve orada bir uçağa biniyorlar. Fakat bir bakıyorlar uçağın koltukları yok. Bir askeri uçaktan çevrilmiş bir uçak, hatta tam anlamıyla çevrilememiş bir uçak. Bu yüzden hani o filmlerde seyrederseniz askeri uçaklarda hemen uçağın kenarlarında böyle ağlar bulunur. Halatlardan ağlar bulunur. Oralara otururlar. Hatta belki emniyet kemerlerini de orada bağlarlar. Bu şekilde koltuksuz uçağa biniyorlar 4 kişi ve onlardan başka da kimse yok. İlk durakları Kıbrıs. Uçak bu şekilde Lefkoşa'ya iniyor. Ayrıca bu tarz uçaklarda havalandırma sıkıntısı da var. Fakat uçuşun bu ilk ayağı çok kısa olduğu için havalandırma çok fazla başlarına dert olmuyor. Kıbrıs'a niye iniyorlar? Orada yakıt ikmali yapılacak, ufak tefek uçağın bakımları yapılacak ve mola verilecek. İşte pilotlar dinlenecek, yolcular birkaç bir şey yiyecekler. O yüzden Kıbrıs'ta duruyorlar, yemeklerini yiyorlar, biraz dinleniyorlar. Orada mürettebatın da 5 kişi olduğunu görüyorlar. Yani uçağın yolcusu 4 kişi ama mürettebat 5 kişi. Velhasıl aynı uçakla Kıbrıs'tan bu sefer de Kahire'ye gidiyorlar. İkinci durak Kahire. Tabi Lefkoşa-Kahire arası Ankara-Lefkoşa arasından birazcık daha uzun olduğu için havasızlık bu sefer onların başına dert oluyor. Epey bir sıkıntı çekiyorlar. Kahire'ye varır varmaz da uçağın içine görevliler giriyor ve bir tür duman, bir gaz sıkıyorlar. Tütsü gibi bir şey gezdiriyorlar uçağın içerisinde. O da uçaktaki haşereler, böcekler vesaire ölsün diye yapılıyormuş o dönemde. O işlem de iyice havasızlaştırıyor tabii ortamı ve bir şekilde ondan sonra dışarı çıkıyorlar ve adeta böyle oksijenle kavuştukları için şükrediyorlar. Kahire'de epey zaman geçiriyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam bir hafta kadar zaman geçiriyorlar. Çünkü oradan da Londra uçağı bulmak zor. Dediğim gibi öyle hemen bilet alıp uçma işlemi olmuyor. O zamanlarda bir havayolu şirketi vesaire de yok. Genellikle ülkeler ya da ordular bu uçuşları tertip ediyorlar. Öyle olunca önce Amerikalılarla irtibata geçiyorlar. Onların vesilesiyle bir uçuş ayarlamaya çalışıyorlar. Fakat bir türlü olmuyor, beceremiyorlar. Ondan sonra İngilizlerle irtibata geçiyorlar ve hangi tarihte hangi uçakla gidecekleri belli oluyor. Artık Londra uçuşunda araya birilerini sokarak ayarlıyorlar. Kahire'den Londra'ya gidecekleri uçağa biniyorlar. Fakat bu uçak da tabii günümüz uçaklarından biraz farklı. İçi biraz da belki trene benziyor diyebiliriz. İşte yer yer kompartımanlar var. Yer yer karşılıklı koltuklar var. Ahmet Emin Yalman ve arkadaşları da daha rahat edeceklerini umarak en arkaya gidiyorlar. Fakat uçağın en arkasının daha dağınık ve daha karışık olduğunu sonradan fark ediyorlar. Ayrıca bu uçakta eski bir bombardıman uçağından çevrilmiş bir deniz uçağı. Yani denize iniş yapabiliyor, suya iniş yapabilen bir uçak. Tabii yine bir askeri uçaktan çevrilmiş bir uçak. Velhasıl Kahire'den yola çıkıyorlar. Uçak kalkıyor. Bir müddet ilerliyorlar ve tabii bu uçakta da havalandırma konusunda sıkıntı var. Yani 1940'lı yıllarda henüz klima, hava filtreleri vesaire gibi şeyler tam ortaya çıkmamış. O yüzden uçaklarda da böyle bir problem var. Ama tabii bu uçuşu
tamamen tehlikeye atan bir durum değil. Yani hani daha önce oksijen maskelerini anlattığımız videoda uçakların içerisinde bir nevi hava akvaryumu gibi bir ortam hazırlanır demiştik. Bu ortam uçaklar çok fazla yüksekten uçtuğu için oluşturuluyor. Yani o yüksekliklerde solunum yapmak mümkün olmadığı için bu ortam oluşturuluyor. Fakat o zamanlarda o kadar yüksekten uçmadığı için uçaklar öyle bir ortam oluşturma ihtiyacı da hissetmemişler. Yani biraz böyle havasızlık oluyor, ne bileyim biraz belki koku oluyor ama o zamanlar bunu idare ediyorlarmış demek ki. Zaten biraz da bunun için uçuşlar kısa kısa sürüyor. Yani Kahire'den de Londra'ya direkt gidemiyorlar. Tunus yakınlarında bir adaya iniş yapıyorlar. Tunus'taki bu iniş de tabii ki hem yolcu indirip bindiriliyor orada. Oradan da yeni yolcular geliyor. Hem de orada bir gece konaklanılıyor. Şimdi konaklanıyor derken otelde mi konaklanıyor acaba diye düşünebilirsiniz ama bunlar çadır kampında konaklıyorlar bir gece. Ertesi gün aynı uçağa tekrar biniyorlar ve bir yerde daha duruyorlar. Cebeli Tarık'ta yine duruyorlar. Orada da yanlış hatırlamıyorsam konaklamıyorlar. Öyle bir dur kalk yapıyorlar, indi bindi yapıyorlar diyebiliriz. Cebeli Tarık'tan sonra da artık Londra'ya varıyorlar. Evet, 1944 yılında gerçekleşiyor bu uçuş. O zamanlar dediğim gibi henüz sivil havacılık tam anlamıyla oturmamış. Hatta sivil uçak bile çok az. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan uçaklar böyle yavaş yavaş kullanılmaya başlanmış. Biraz elden geçirilerek kullanılmışlar. Bu yıllarda da işte bu şekilde yapılıyormuş. Yani gerçekten de kolay değil. Yani şimdi günümüzde havayolu seyahatleri hızlı bir ulaşım aracı olduğu için zamandan kazandırıyor. Ama o dönemlerde de bu zamandan kazanma kârı da pek yokmuş. Onu görüyoruz. Üstelik bu ilginç olaylar işte uçağın tütsülenmesi, koltuksuz uçaklar, kompartımanlı uçaklar, uçakların havalandırmasının olmaması, uçakların indi bindi yapması, konaklamanın kamp alanında, çadır kampında yapılması gerçekten çok ilginç durumlar. Özellikle günümüzde kıyaslandığı zaman. Evet, ben yani o zamanlarda uçuşların zorlu olduğunu kabataslak biliyorduk. Yani sonuçta o zamanlar havacılık öğrencisiydik. Bu konulara biraz hakimdik. Fakat ayrıntılarıyla öğrenmem bu kitap sayesinde oldu. Evet, biz 1944 yılında yapılan bir uçak seyahatinden sizlere bahsettik. O dönemlerde böylesine zorlu geçiyordu uçak seyahatleri. İnşallah havacılık tarihine ve havacılığa dair videolar yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırla kalın.